Konumuz sporda ısınma. Spordaki ısınmanın yeri gerçekten çok büyük. Spordaki ısınmayı sadece sporun başlangıcı olarak düşünmek yanlış olur. Ya da atlamamız gereken herhangi bir evre olarak düşünmek çok daha büyük bir yanlış olur. Sporun en önemli parçasıdır ısınma. Ve ısınma olmadığı için yaşanan bir sürü sakatlık, bir sürü performans yetersizliği, daha fazla ağırlığı kaldırabilecekken daha azını kaldırma ya da koşu sırasında daha fazlasını koşabilecekken daha az sürede koşabilecekken koşamama gibi durumlarla çok fazla karşılaşılıyor. Bunu maalesef ki sakatlıklar da çok fazla oluyor ve bunlar gerçekleştirdikten sonra aklımız başına geliyor ve o zaman ısınmanın gerekliliklerini, önemlilerini araştırmaya başlıyoruz. Çok üzücü bir durum aslında. Bunun bu kadar fazla yaygın bir şekilde bilindiği halde, antrenörler tarafından sporculara defalarca anlatıldığı halde sporculara çok fazla bir yükmüş gibi geliyor bu. Ama kesinlikle zaman kaybı değil. Kesinlikle yapılması gereken ekstra bir iş gücü falan değil. Bu bizim hem sağlığımız için hem de antrenman performansımız için çok önemli. Eğer bir profesyonel sporcu değilseniz ve derseniz ki benim için performans önemli değil, zaten bu noktada sizin için de sağlık devreye giriyor. Çünkü spordaki sakatlanmaların, yaralanmaların en büyük etkenlerinden bir tanesi ısınmanın yapılmamasıdır. Ve ısınma yapılmadığı için hareket kabiliyetimiz düşük olduğundan kaynaklı bazı hareketleri de tam yapamayıp formu tam oturtamadığımız için de dolaylı olaraktan da oradan da yine sakatlıklara yol açıyor. Çünkü örnek veriyorum, bir squatta pozisyonu tam yapmazsanız belinizi sakatlama ihtimaliniz %90'lardadır. Ve eğer ısınma yapmadığınızda da bu esnemenizin de zaten eğer spora yeni başladıysanız esnemeniz de yetersiz olacağı için formu tam yapamayacaksınızdır. Ve bu ilerleyen kilolara, yani daha fazla kiloya çıktığınızda, ya örnek vereyim, bir boş barla yaptığınızda belki sakatlayamayabilir, tamam, ama bu işte bir 20 kilo, 30 kilo, daha da ilerisinde 50 kilolara falan çıktığınızda o zaman ciddi bir yük belinize yanlış bir şekilde binecektir. Çünkü yanlış öğrendiniz, esneme yapmadınız, o bel ona göre gelmedi. Ve maalesef ki sonrasında ciddi sakatlıklar, yaralanmalar, bel fıtığına kadar birçok şeye neden oluyor. Isınma çok fazla önemlidir. Antrenmanda fiziksel ve zihinsel olarak antrenmana hazırlanmamız için ısınma çok fazla önemlidir. Bir ritüeldir aslında. Yani ben antrenmana başlıyorum mesajını beyne ve kaslara vermektir. Çünkü zihinsel olarak her zaman spora hazır olmayabiliyoruz. Günlük hayatımızdaki stres, çeşitli faktörlerden kaynaklı her zaman çok harika bir motivasyonla spora gidemiyoruz. Ya da antrenmana başlayamıyoruz. Moralimiz bozuk olabiliyor, modumuz düşük olabiliyor. Bunlar çok normal ve olağan insansı etmenlerdir. Bu etmenleri de azaltmak için sporda ısınma bir numaralı motivasyon kaynağıdır. Çünkü ısınmada bir ritüeldir. Bu motivasyondur. Belli bir şeyleri zaten yaptıktan sonra, hani her zaman bir ritüele bindikten sonra işte başı ısıtmaya başladığımızda artık vücut o kafaya girer. Yani der ki ben tamam, antrenmana başlıyorum. Ve bu zihinsel anlamda spor performansımızı çok etkileyen bir şeydir. Sadece sakatlıklar için değil, antrenman performansımız için de çok önemlidir. Daha iyi bir performans, daha iyi bir hayat demektir. Yani eğer profesyonel bir sporcu değilim, ısınmanın benim için hiçbir önemi yok diyorsanız çok büyük bir yanlış. Çünkü sadece zayıflamak için bile olsa spor yapıyorsanız, ki bu yanlıştır, antrenman performansınız düşük olacağı için zayıflamanız daha çok zaman alacaktır. Daha fazla çaba ve efor sarf etmeniz gerekecektir. O yüzden ısınma herkese, her şeye bir numaralı tavsiye edilebilecek aktivitedir. Zaten çok uzun saatler alan bir şey değildir ısınma. Sadece 10 dakika, 15 dakika, hatta 5 dakika bile çoğu zaman yazın özellikle yeterli oluyor. Çünkü zaten yazın hava sıcak olduğu için ısınmakta çok zorlanmıyoruz. Kışın belki bu 15, belki 20 dakika olur. Çok soğuk havalarda, özellikle Niğde gibi bir şehirde, karasal iklimde yaşıyorsanız don dediğimiz bu işte ayaz, fırtınada daha fazla ısınmanız gerekecektir. Ama bu yani sadece 3-4 aylık bir süreç, sadece kışın. O da eğer dışarıda antrenman yapıyorsanız, yine salonda, evde yapıyorsanız antrenmanınızı, bu da sizi etkilemeyecektir. Çünkü zaten içerisi sıcak oluyor. Yazdan bir farkı olmuyor. Yine 5-7 dakika falan arasında bir şeyle ısınabiliyorsunuz. Ama belli bir rutininiz varsa boyundan başlayarak ayak bileklerine kadar, ayak bileklerinde ısıttıktan sonra tam bir ısınma yapıyorsanız zaten bu süreniz yani zamanla
oturacaktır. Yani 7 dakika ise 8 dakika ise her antrenmanda 7-8 dakika yapıp bitireceksiniz. Bir de ısınmada sohbet etmeyin. Çünkü sohbet gerçekten baltalıyor, unutturuyor. Beli ısıtıyorken işte bacağa geçiyorsunuz, farkında olmuyorsunuz. Beli ısıttım mı, ısıtmadım mı, hangi hareketi yapmıştım falan. Bunlar uçuyor gidiyor. Sanki ısınma sırasında bir sohbet fırsatıymış gibi algılayabiliyoruz bazen. Özellikle spor salonlarında bu çok oluyor. Çünkü arkadaşlarımız falan çok fazla oluyor. Güzel, harika bir şey ama oraya sohbet etmek için gelmiyoruz hiçbirimiz. Ama zaten sohbetse gidin başka yerde konuşun. Yani diğer oradaki sporcuların da dikkatini dağıtmayın ya da ilgisini, dikkatini kendinize doğru çekmeyin. Çünkü ciddi böyle sohbetler oluyor. Ya tamam, bunu yani eleştirmek yanlış ama eğer bir amaç için gitmişsek oraya lütfen antrenmanınızı yapın. Yani arada ufak tefek tabii ki selamlaşın, şey yapın ama yani oturup resmen 40 yıllık muhabbeti orada çeviriyorsunuz. Geçiyorsunuz bar, orada çay kahve falan. Yani bu en çok size zarar verir. Çevredekileri bırakın bir kenara. En çok sizin antrenmanınızı baltalar, en çok size zarar verir. Isınmayı da büyük bir ciddiyetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ısınmanın gerçek anlamda faydaları çok fazla. Önleyici hizmeti çok fazla. Sağlık anlamında sorun yaşamamak için, iyi bir antrenman performansı için ve spora devamlılık için bu çok önemli. Çünkü spora en çok insanı adapte eden şey ısınmadır. Genel hareket kabiliyetini arttırdığı için bu da spora sizin devamlılığınızı sağlar. Çünkü ısınmayla beraber hareket kabiliyetinizi artıracaksınız. Bu kabiliyet arttığı için de hareketleri, antrenmanı daha rahat yapacaksınız. Bunun neticesinde insan yaptığı şeyi daha çok yapmak isteyecektir. Başarılı olduğu şeyi daha fazla yapmak isteyecektir. O yüzden de sporu bütün hayatımız boyunca yapma ihtimalimiz artacaktır. Çünkü bir süre sonra ne oluyor? İnsan başaramadığı şeyi bırakıyor, beceremediği işi nefret ediyor falan. Zaten 3-5 kilo vermek için gelmişti, başlamıştı. Onu da zaten verdi, veremedi. Sonra 2 katını daha fazla aldı falan. Çok kendine iyice vücudunu çöplüğe çevirerek gitmiş gibi bir durum oluyor. Ciddiye alarak ısınmanın önemini kavrayalım. Sportif performansı olumlu yönde etkilediğini araştırmalar kesin bir şekilde kanıtlamıştır. Yeterli ısınma ile kas kuvveti artar. Yeterli ısınma ile. Isınmayı ciddiyetle yaparsak, güzel bir ısınma sağlarsak, performans sırasında eğer bir kuvvet çalışıyorsanız, kas gücüyle işte antrenman, fitness olur, powerlifting olur, diğer strongman yarışmaları falan filan, bunlara hazırlanıyorsanız ciddi bir kilo artışı göreceksiniz. Isınmayı güzel, yeterli yaparsanız. Isınan kas daha fazla gerilebilir. Bunun hareket açıklığını sağlayabilirsiniz. Daha hızlı kasılabilir. Yani reaksiyon tepkimesi dediğimiz, özellikle atletizm kısa mesafe koşucuları için çok ihtiyacımız olan, yani ilk çıkış saniyesi atletizm kısa mesafede aşırı derecede önemlidir. Çünkü milisaniyelere bakıyor iş. Start verildiği anda hemen reaksiyon vermeniz gerekiyor. Eğer bu tarz bir sporla uğraşıyorsanız da yine sizin daha hızlı kasılmanızı sağlayacağı için daha hızlı reaksiyon, daha hızlı refleks göstermenizi sağlayacaktır. Ve bu da sizin antrenmanınızda, daha doğrusu sporunuzda ve yarışmanızda size artı puan olarak katkı sağlayacaktır. Eklemlerin hareketini kolaylaştırdığı için sakatlıkların önüne geçer. Bir eklem hareket kapasitesi ne kadar fazlaysa o kadar sağlıklı bir haldedir. Çünkü içerisindeki sıvının miktarını da etkiler bu. Açılır kapanırlığı, derecesi, yani bunların birçok şeyi vardır. Bu gibi sakatlıkları, yaralanmaları yaşamamak için, ki ciddi rahatsızlıklardır bunlar ve sporda çok fazla görülüyor maalesef ki, bu bilinçsiz spor yapmaktan kaynaklı, ısınmasız spor yapmaktan kaynaklıdır. Bunları yaşamamak için antrenörünüzü dinleyin. Zaten bu tavsiyeleri antrenörünüz fazla fazla veriyordur. Genellikle yapılan, görülen şey antrenörün baktığı zaman ısınmayı yapmak, antrenör bakmadığı zaman ısınmadan kaçmaktır, kaytarmaktır. Bu antrenörünüze bir fayda sağlamaz. İnanın, ısınmanın antrenörünüze yani bir faydası yok. Adamın herhangi bir fiziksel performansınızı artırmaz. Ama size çok ciddi faydaları vardır. Önleyici sağlık hizmeti vardır. Performansınızı artırır, başarınızı artırır. Ya bu niye kaçıyorsunuz böyle bir şeyden ya? Niye yani bu kadar faydası olan bir şeyden? Isınmanın amaçları: kasları ağır aktivitelere hazırlamak, zihinsel olarak motivasyon kazanmak, sinir sistemi ve eklemleri spora uygun hale getirmek. Isınmadaki amaçlarımız bunlar. En önemlisi de bu. Kaslara ağır aktiviteler hazırlanmak. Tabi zihinsel olarak motivasyon kazanmanın da bundan aşağı kalır yanı yok. Sinir sistemi ve eklemleri de spora uygun hale getirmek. Sinir sistemi ve özellikle eklemler çok fazla önemli.
Şimdi bu dinamik ve statik egzersiz mevzusu var bir de. Statik egzersiz bir ısınma değildir. Yapılan bu statik egzersizler soğumadır. Bunlar doğrudur, sıkıntı yok. Bunda herhangi bir yanlışlık yok. Ama antrenman öncesi statik egzersizler yapılmaz. Statik egzersizleri lütfen Google'da aratın ve bu statik egzersizlerin neler olduğuna bakın. Hepimizin toplum olarak yanlış bir şekilde bildiği ısınma hareketleri diye bilinen hareketler maalesef ki bunlar. Ve bunlar kesinlikle ısınma hareketi değildir. Bunlar soğuma hareketidir. Bunu yaptığımız zaman kasa vermiş olduğumuz komut dinlen. Yani hiçbir şey yapma. Artık tamam, iş bitti. Yani sen dinlen. İşte daha fazla kuvvetlen. Yani bunu işte jimnastikte falan zaten antrenman olarak yapılıyor. O hareketler, ısınma hareketi olarak bilinen hareketler. Bunlar soğuma hareketidir aslında genel anlamda. Jimnastikte bunun daha ilerisini saniye olarak daha fazlası yapıldığı için kas orada kuvvetlenir. Zaten bu bir antrenmandır yani aslında. Yani saniyesini uzun tuttuğunuz zaman zaten antrenmanın kendisi budur. Yani bunu ısınma olarak kullanmak, biraz daha saniyesini düşürmek, ben bunu çok yanlış buluyorum ve kasa ciddi anlamda zararı şöyledir. Bunu yapıyorsunuz, sonra antrenmanı yapıyorsunuz. Üstüne bir de yani böyle saçma sapan bir durum oluyor. Böyle iki antrenmanı üst üste yapılıyormuş gibi bir durum oluyor. Bu kesinlikle spor öncesinde yapılmaz. Stretching dediğimiz statik egzersizler budur. Yani bunu böyle kafayı tutup böyle beklemektir. Bu spor öncesi yapılmaz. Bu spor sonrası soğuma için yapılır. Dinlenmedir bunlar. Bizim ısınma dediğimiz dinamik egzersizler nedir? Koşma, hafif tempolu, jog dediğimiz. Jog koşusu. Bunu da araştırın. Çünkü çok bilinmiyor jog koşusu. Hafif tempolu koşudur aslında. Hafif tempoda koşmak, ip atlamak. Bunlar ısınmaktır. Dinamik egzersiz dediğimiz bunlardır. Nedir? İşte kafada örnek verecek olursak yine. Statik bu dedik. Dinamik de budur. Devamlı olarak hareket edecek. Bu bütün bölgeler için geçerli. Eğer yaptığınız hareket sabit duruyorsa bu statiktir. Stretching dediğimiz esnetmedir. Eğer bu hareketli ise, işte hoplayıp zıplayıp bir şeyler yapıyorsak, bu da dinamiktir. Bizim ısınma dediğimiz şey, ısınma olabilmesi için dinamik olması gerekiyor. Şimdi teknik bir aksaklıktan sonra devam ediyoruz. En son statik egzersizlerdeydik. Bunun uyarısını yapıyorduk. Statik egzersizler tamamen kasları yorar. Yani siz ısınma yapıp performansımı artırayım derken, sakatlıkları engelleyeyim derken, eğer statik bir şekilde ısınma yapmaya çalışıyorsanız maalesef ki yanlış yoldasınız. Bu yüzden de statik egzersizleri araştırıp, öğrenip bunlardan uzak durmayı, dinamik egzersizler şeklinde, buradaki abimiz koşuyor, buradaki abimiz de zıplıyor. Tabi buna benzer hareketler olduğu için bunları çizdim. Dinamik egzersizler dediğimiz gibi koşu, ip atlama ve bunun gibi yapacağınız bütün hareketlerin kas ve eklem doğrultusunda hareketli olanlarıdır. Bu bir dinamik ısınmadır. Zaten ısınma dediğimiz şey dinamik egzersizlerdir. Statik egzersizler soğumadır. Statikten uzak durun. Isınma için söylüyorum. Zaten soğumanın önemi de çok büyüktür. Daha sonraki antrenmana hazırlık için bunun detaylarını başka bir video yapmayı düşünüyorum. Tabii ki bu kötü bir şey değil ama ısınma niyetiyle yapılırsa yanlış yerde, yanlış zamanda yapıldığı için çok fazla zararlı bir etkiye sahip olacaktır. Ancak antrenman sonunda, finalde yaptığımızda çok faydasını göreceğiz. Bizi ekstra dinlenmede, yorgunlukta bize çok katkı sağlayacaktır. O yüzden statik egzersizleri kesinlikle ısınmada yapmıyoruz. Dinamik egzersizleri yapıyoruz. Sürat, kuvvet, sıçrama ve esneme yeteneklerini artırır. Kas, ligament ve tendon yaralanmaları gibi sportif sakatlanma risklerini azaltır. Çok önemli. Özellikle ikinci madde. Birinci maddede zaten performans açısından ciddi katkı sağlayacağı için faydaları çok büyüktür. Zaten en başından beri tekrarladığım gibi çok fazla fayda sağlayacak. Spora devamlılığınız açısından, sağlığınız açısından, vücut bütünlüğünüz açısından çok önemli bir madde. Yaralanmaların risklerini azaltması. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Isınmanın önemini kavramanızı istiyorum. Ve bunu herkesin ciddiyetle yapmasını istiyorum. Ben ilk başladığım zamanlarda ısınma yapmıyordum. Bahsettiğim gibi antrenörüm bakarken yapıyordum, bakmıyorken yapmıyordum. Bundan kaynaklı da ciddi sakatlanmalar yaşadım. Hatta bel fıtığı başlangıcı bile bende lise 2, bu 10. sınıf zamanlarında, 14-13 yaşlarında falan
yaşadım. Çok riskli anlar yaşadım. Ondan kaynaklı kimsenin yaşamasını istemiyorum. Isınma gerçekten önemli. Bunu deneme yanılmayla değil de aktarmış olduğum tecrübelerimle bir ışık yakmanızı ve araştırmanızı, önemlerine bakmanızı istiyorum. Araştırma linklerini aşağıda bağlantılarda paylaşacağım. Daha detaylı okumak isteyen, ileri okuma yapmak isteyenler lütfen oradaki bağlantılardan kontrol etsinler. Ne demek istediğimi, ne anlatmak istediğimi orada daha detaylı, daha ciddi bir şekilde görebilirler. Neden bu kadar bu konunun üstüne düştüğümü anlamanızı ve benim kadar önemsemenizi istiyorum. Sakatlık yaşamadan rahat bir şekilde sağlıklı vücut bütünlüğümüz doğrultusunda güzel bir şekilde sporlu, sağlıklı, başarılı, mutlu bir hayat dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Orada spor etmek için oraya spor ne diyorum ben ya? Susamışım ondan böyle. Performansınızı arttırır, başarınızı artırır. Ya bu niye kaçıyorsunuz böyle bir şeyden ya? Niye yani bu kadar faydası olan bir şeyden? Kamerayı şarja takmayı unuttum da ne demek? İhsan Ağa! İhsan Ağa benim de canlandırmış olduğum tiyatroda Yüzbaşı Mehmet rolündeyken Tekalifi milli emirleri doğrultusunda Kurtuluş Savaşı'nda vergi vermeyi, daha doğrusu orduya yardımda bulunmayı kabul etmeyen amcamız. Köyün ağası ve komutanın baş düşmanlarından biridir. Ama sonradan olay çok daha farklı yerlere gidiyor tabi. İhsan Ağa baya haklıymış falan. Neyse konumuz bu değil.